Ya bugün çok farklı bir konuyla geldim. Rakiplerinizi sevin diyeceğim. Şaşırdınız değil mi? Haydi haydi çayınızı kahvenizi alın geçin ekran başına. İyi dinleyin beni. Hayat sahnesinde karşımıza çıkan rakipleri yolumuzu kesen engeller olarak mı görüyorsunuz? Sizi en yükseğe taşıyan şey neden tek başımıza daha yavaşız? Eğer hayat yokuşunuzda rakipleriniz çoğaldıysa bilin ki selam selam. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını biliyorum. Ya bugün çok farklı bir konuyla geldim. Rakiplerinizi sevin diyeceğim. Şaşırdınız değil mi? Rakiplerimizi sevelim. Aslında rakiplerimiz gizli yol arkadaşlarımızdır. Ve başka bir şey söyleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Rakiplerimizle daha başarılıyız. Yani rakibiniz yoksa başarı yanınızdan geçip gidebilir. Rakiplerimizle kendimize hatta daha da başarılı hissederiz. Haydi haydi çayınızı kahvenizi alın geçin ekran başına. İyi dinleyin beni. Hayat sahnesinde karşımıza çıkan rakipleri yolumuzu kesen engeller olarak mı görüyorsunuz? Şimdi bir durun. 1898 yılına gidiyoruz. Norman Triblett'in bisikleti. Duymuşsunuzdur ya. Bence duydunuz. Norman bisiklet yarışçılarında fark ettiği ve sosyal psikolojinin temelini atan o gerçek var ya, o gerçek. Şimdi geliyor. Orada bambaşka bir şey söylüyor. Sizi en yükseğe taşıyan şey tek başınıza verdiğiniz mücadele değil, yan şeridinizle sizinle aynı tempoda koşan o öteki varlıktır diyor. Eyvah eyvah eyvah. Sosyal psikoloji bunu kanıtladı. Sevgili arkadaşlar, kuantum alanda rakip yoktur. Sadece bizi kendi potansiyelimizin sınırlarına iten frekans eşlikçileri, frekans arkadaşları vardır. İşte rakiplerimizle neden daha başarılı olduğumuzu Şebnemce bunların biraz da bilimsel tarafına bakalım mı? Sosyal kolaylaştırma nedir? Ben biliyorum. Bu yıl bunun üzerine çok araştırma yaptım. Kolektif enerjinin tetiklenmesidir. Şimdi Norman bisikletçilerin tek başlarına zamana karşı yarıştıklarında değil, yanlarında rakipleri olduğunda çok daha yüksek bir performans sergilediklerini bize kanıtladı. Bilimin sosyal kolaylaştırma dediği bu durum aslında yanımızdaki kişinin yaydığı enerjinin bizim sinir sistemimizi uyandırmasıdır. Evet, derin bakarsak rakibimiz pedal çevirdikçe bizim sistemimizdeki yapabilirsin kodunu aktifleştirir. Onun hızı bizim hücrelerimizde uyuyan o devasa enerji deposunun kapaklarını açan bir anahtardır. Peki olta makarası ne diyor bu diyorsunuz? Birlik bilincini nasıl ortaya çıkartır? Triplet laboratuvarda olta makarası saran çocuklarla yaptığı bir deney var. Lütfen bunları araştırın. Bunlar gerçek. Masum bir gerçeği ortaya koyuyor bu deneyle. Yanında bir arkadaşı aynı işi yaparken çocukların makarayı sarma hızı %50'ye varan oranlarla artıyor. Peki kuantumca baktığımızda bu sadece bir rekabet değil, bir bütünlük halidir. Bir başkasının varlığı bizi o anki en iyi halimize çıkarır. Teşekkür ederim sevgili rakiplerim. Rakibimiz aslında bizim daha hızlı, daha odaklı, daha tam olmamız için evrenin bize gönderdiği muhteşem bir ayna olduğunu düşünüyorum ben. Neden tek başımıza daha yavaşız? Şimdi ben olduğunu sorardım. Sizin yerinize hemen soruyorum. Neden tek başımıza daha yavaşız? İnsan zihni konfor alanını sever. Tek başına olma halinde bu kadarı yeter diyen o iç ses biliyorum hepinizin başına geliyor. Yanınızda biri olduğunda susar. Hatta susmak zorunda kalır. Çünkü yan şeritteki o kişi sizin sınırlarınızın aslında düşündüğünüzden çok daha ötede olduğunu bize her an hatırlatır. Peki sisteme baktığımızda
Eğer hayat yokuşunuzda rakipleriniz çoğaldıysa bilin ki sistem sizin bir üst versiyonunuza geçmeniz için frekans yükseltici diyebiliriz buna, destek gönderiyordur. Rakiplerinize kızmak yerine onları sizi uyandırdıkları için bence onurlandıralım. Olmaz mı? Buradaki hassas denge sosyal ketlemedir. Duydunuz mu? Sosyal ketleme. Ancak unutmamalıyız ki eğer bir konuda henüz ustalık seviyesine gelmediysek, başkalarının varlığı bizi hızlandırmak yerine kilitleyebilir. Yani ketleyebilir. Kendi işinizde, ilişkinizde veya ruhsal yolculuğunuzda. Henüz yeniyseniz, henüz uyanma haline minik minik adımlarla geçtiyseniz ve o arada korku üretiyorsanız dış gözlemcilerin baskısı sizin o olma halinizi düşürebilir. İşte bu sosyal ketlemedir. Bu yüzden önce statümüzü içselleştirip oradaki rollerimize hakim olmalıyız. Ondan sonra kendi merkezimize geçmeyiz. Bu hayattaki yerimiz için çok önem taşır. Bunu bir gözden geçirin, olur mu şu anda? Sonuç olarak sahne arkasındaki büyük plan güzel geldi değil mi? Rakiplerimiz bizi geçmek için değil, kendimizi geçmemiz için oradalardır. İyi ki de varlar. Evet, Norman Triblett'in bisikletçileri bize gösterdi ki biz ancak bir bütünün parçası olduğumuzda tam kapasiteye ulaşıyoruz. Yanımızdaki rakipler bizlerin potansiyelinin aktifleşme butonları. Onlara gelin şimdi sevgiyle bakalım ve şöyle diyelim. Seni görüyorum, hızını onurlandırıyorum, başarını tebrik ediyorum ve senin varlığın sayesinde kendi gücüme uyanıyorum. Yolunuz açık olsun, pedallarınız da hafif. Rakipleriniz ise size en büyük ilham kaynağı olsun. Ben bize, sen size, o onlara her zaman aynı olmaya devam edecektir. Evet, videoyu paylaşalım, yorumlara yazalım ve bildirimleri açın. Merak ettiğiniz konular varsa bir başka bölümde de onları konuşabilirim. Lütfen bana bu yolda yol arkadaşları olun. Sizi çok seviyorum. Rolleri unutmayın.